Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine sizinle bu güzel, farklı, değişik bir çanta tarifiyle beraberiz. Lütfen kanalıma abone olup beğeni, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu güzel çanta tariflerimin devam edebilmesi için lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerimi kaçırmayın diyorum. Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta, Pinterest'te hepsinde Funda'dan El İşleri kanallarımın, sayfalarımın ismi. Takip etmek isterseniz eğer orada da bu güzel çanta tariflerimi, çanta modellerimi paylaşıyorum sizinle. Oradan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bu şekilde güzel bir çantamız. Çiçeklerimiz de örülürken kendisiyle beraber örülüyor. Sonradan dikmedim yani. Örerken çiçeklerimizle beraber ördük. Arka kısmı sadece trabzanlardan oluşuyor. Ön kısmımızda modelimizi uygulayarak örüyoruz trabzanlarımızı. Bu şekilde güzel bir çantamız oldu. Ağız kısmına çıt çıt dikebilirsiniz ya da kapak yapabilirsiniz. Fermuar dikebilirsiniz. Tamamen size kalmış ağız kısmı. Evet, askı olarak da siz hazır bir askıda kullanabilirsiniz. Deri bir askı, zincir ya da farklı bir askı modeli de örebilirsiniz kendiniz. Bu şekilde çok güzel bir çantamız oldu. Ne kadar ip kullandığım ve kaç santim olduğu ölçülerinin videonun sonunda var. Eğer merak ediyorsanız oradan öğrenebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmında da yazıyorum ölçülerini ve ip miktarını. Evet, hep beraber çantamızı örmeye başlayabiliriz. Evet, çantamızı örmeye başlayabiliriz. Şöyle 4 milim tığla örüyorum. Ve kat iple örüyorum çantamızı. Siz istediğiniz iple örebilirsiniz. Ben kat ip kullandım. Şöyle bir tane halka yaparak tığımızı içinden geçirip bir tane zincir çekerek düğümlüyoruz. Şimdi buraya bu şekilde zincirler yapacağız. 34 tane zincir yapacağım bu şekilde. 34 tane zincir çekip geliyoruz. Evet, 34 tane zincir çektim. Şimdi kaç santim olmuş zincirimizin ölçüsü ölçelim. Eğer benimle aynı genişlikte olmasını istiyorsanız çantanızı, zincir sayısını bu santime ulaşana kadar örebilirsiniz. Farklı bir iple de örüyorsanız santim olarak ayarlayabilirsiniz. 28 santim zincirimizin ölçüsü, uzunluğu. Şimdi 34 tane zincirimizi çektik. Ve şu şekilde yan çevirerek bu önümüzdeki ortadaki ilmeklerden öreceğiz trabzanlarımızı. Yani bu şekilde batmıyoruz. Bu şekilde yan çevirerek buradaki ilmeklerden öreceğiz. Tığımıza doladık. Önümüzdeki buradaki en son yaptığımızı ve bir öncekini atlıyoruz. 34. zincir, 33. zincir, 32. zincire batarak başlayacağız örmeye. Tığımıza doladık. Önümüzdeki 1-2 tane zinciri atladık. 3. zincirin bu şekilde ortadaki ilmeğinden tek şekilde tutturuyoruz. Tığımıza doluyoruz. İlmeğimizi çıkardık. Tığımızdaki 3 tane ilmeğin hepsini bir seferde örerek tekli trabzan yapıyoruz. Tekrar doluyoruz. Yine buradaki zincirin ortasındaki burada görünen bu sivri olan ilmeklere batacağız. Bu şekilde ilmeğimizi çıkardık. Tığımızdaki 3 ilmeğin hepsini bir seferde örerek tekli trabzan yaptık. Tığımıza doladık. Yine hep aynı yere batıyoruz. Zincirlerimizin göbeğine ilmeğimizi çıkarıyoruz. Üçünü hepsini bir seferde örüyoruz. Tığımıza doluyoruz. Yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Tekli trabzan yapacağız. Zincirlerimizin sonuna kadar bu şekilde tekli trabzanlar yaparak
öreceğiz. Hepsine bu şekilde tekli trabzanımızı yapalım. Zincirlerin sonuna kadar hepsinin bu tepede görünen, ortada görünen eksi şeklinde bu ortadaki ilmeklerinden batarak tekli trabzan yapıyoruz hepsine. Evet, sıranın sonuna kadar tekli trabzanlarımızı yaptık. Bu başta dönüş yaptığımız zincirle beraber 32 tane tekli trabzanımız var şu an. Tığımıza doluyoruz ve sonuncu zincirimize de batıyoruz. Bununla beraber 33 tane tekli trabzanımız oldu şu an. Ve buradaki aynı boşluğa bir tane daha tekli trabzan yapıyoruz. Ve yine aynı boşluğa bir tane daha tekli trabzan yapıyoruz. Evet, aynı boşluğun içine 3 tane tekli trabzan yaptık. Şimdi tığımıza doluyoruz ve önümüzdeki ilmeğe batmıştık. Burada aynı ilmek bu zaten. Diğer birinci ilmeğin karşısına denk gelen buradaki zincir boşluğumuza batıyoruz. Bu ipimizi de içinden yürütelim. İlmeğimizi doladık ve tığımızdaki 3 ilmeği örerek yine tekli trabzan yapıyoruz. Bu kenarda da bütün ilmeklere karşısına denk gelen bu şekilde zincirlerin diğer yönüne denk gelen ilmeklere de tekli trabzan yapacağız sıranın sonuna kadar. Şöyle ucumuzu çekelim. Bolluk kalmasın köşede. Bu ucumuzu keseceğiz daha sonra. Evet, devam ediyoruz. Zincirlerin diğer kenarındaki ilmeklere batarak tekli trabzan yapacağız. Sıranın sonuna kadar. Hepsine tekli trabzan yapıp gelelim. Evet, tekli trabzanlarımızı ördük. Şu an 65 tane tekli trabzanımız var. Tığımıza doluyoruz. Ve burada ilk başladığımız yerdeki trabzanın karşısındaki ilmeğe de batarak 66. tekli trabzanımızı yapıyoruz. Evet, 66 tane tekli trabzan var toplamda. Şimdi bu baştaki 2 tane zinciri dönerek başlamıştık burada. Bu zincirin ikincisine ikinci zincire tepesindekine batıyoruz ve burada bir tane kaydırma yaparak sıramızı birleştiriyoruz. 1 2 3 tane zincir çektik ve buradaki aynı zincir boşluğuna batarak 1 2 ikili trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi başlıyoruz. Birinci trabzanımızın tepesinden batalım. Tığımıza dolayıp çıkardık ve 3 ilmeğimizin ikisini ördük. İkisini ördük. İkili trabzan yapıyoruz. Evet, bütün trabzanların tepesine bu şekilde batarak ikili trabzan yapacağız. Hepsine ikili trabzan yapıyoruz. Alt sırada tekli trabzan yapmıştık. Bu sırada ikili trabzan yapıyoruz. Taban için tekli trabzan daha sert durduğu için ben tekli trabzan yaptım taban kısmını. Siz ikili trabzan da yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde bütün ilmeklerin tepesine, bütün trabzanlarımızın tepesine birer tane ikili trabzan yapıp sıramızın sonuna kadar örüp geliyoruz. Sıramızın sonuna kadar hepsine birer tane ikili trabzanlarımızı yapıp geldik.
Şimdi burada başladığımız yere kadar ördük. Başlarken burada 3 tane zincir çekip aynı boşluğa bir tane de ikili trabzan yapmıştık. Onun için bu ikisini bir trabzan diye sayıyoruz. Yani buradaki zinciri saymıyorum trabzan olarak. Bu trabzan yaptığımdan başlıyorum. 1, 2, 3, 4 diye sayıyorum. Bu zinciri saymıyorum. Bu trabzanları saydığım zaman toplamda 66 tane ikili trabzan yaptık sıranın sonuna kadar. Şimdi önümüzde zincir yaptığımız, kaydırma yaptığımız boşluk var. Bu boşluğa batmayın. Bu boşluk kaydırma yaptığımız boşluk. Ve burada yine 1, 2, 3 tane zincir çekmiştik. Bu 3 zinciri trabzan olarak saymadığım için bu zincire batmayacağım. Burada birinci yapmış olduğum trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırmamı buraya yapıyorum. Şimdi 3 tane zinciri buraya çekiyorum. 1, 2, 3 ve yine aynı trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yaptım. Burada şimdi bu başlangıç yerimiz ördükçe çantamızın içine doğru kayacağı için bir boşluk oluşsun istemedim. Onun için aynı boşluğa hem zincir hem trabzan yapıyorum ki burada boşluk olmasın ve daha dar görünsün diye. Siz isterseniz bu zinciri trabzan olarak sayabilirsiniz. O zaman aynı boşluğa yapmazsınız. Diğer boşluğa trabzan yaparsınız. Size kalmış tam olarak bitiş ve başlangıç yerini nasıl yapmak isterseniz o şekilde yapın. Ben bu şekilde daha düzgün göründüğü için bu şekilde yapıyorum. Evet, şimdi bütün ilmeklerimize batarak yine bütün trabzanların tepesine ikili trabzan yapacağız bu sıramızda da. Hepsine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda 66 tane ikili trabzan olacak yine. Bu zinciri saymıyorum. Bu trabzandan başlıyorum saymaya. 1, 2, 3, 4 diye 66 tane trabzanımızı yapıyoruz. İkili trabzanımızı buraya kadar. En son buna batıyoruz. Trabzanımızın tepesindeki ilmeğe batarak 66. ilmeğimizi yapıyoruz. Burada kaydırma yaptığımız yeri atlıyoruz ve bu trabzanın tepesine batarak bir üst sıraya çıkıyoruz. Şimdi bir sıra bu şekilde ikili trabzan ördükten sonra bir sıra daha aynı şekilde ikili trabzan öreceğim. Şimdi bu sırayı sonuna kadar örelim. 66 tane ikili trabzan yapıp geliyoruz sıranın sonuna kadar. 66 tane ikili trabzanımızı örüp geldik. Yine burada kaydırma yaptığımız ilmeğimizi atlıyoruz. Şöyle göstereyim. En son trabzanın tepesine yaptık 66. trabzanımızı. Ve burada 1, 2, 3 tane çekmiş olduğumuz zincir var. Bu zinciri saymayacaktık. Bu trabzanla beraber 66 tane trabzanımız olmuştu. Bu zinciri saymadığım için bunu atlıyorum ve trabzanın tepesine batarak buradaki trabzanımızın tepesine batıyoruz ve buraya kaydırmamızı yaptık. 3 tane zincir. 1, 2, 3. Ve aynı zincir yaptığımız trabzanın tepesine bir tane trabzan. Evet, sıralarımıza bu şekilde başlıyorum. Daha düzgün görünsün diye başlangıç yerimiz. Birleştirme yerimiz yani. Tığımıza doluyoruz ve bütün trabzanlara yine batarak bu sıramızda da ikili trabzan yapıyoruz. Bir sıra daha. Üçüncü ikili trabzan sıramız bu. İlk sıramızda tekli trabzan yapmıştık. Daha sonra ikili trabzan, ikili trabzan, ikili trabzan. Evet, 3 sıra
ikili trabzan yapıyoruz. Bu sıramızı da yine 66 tane ikili trabzanımızı yapıp gelelim. 66 tane ikili trabzanımızı örüp geldik. Tabanda bir sıra tekli trabzan, üstünde 1 2 3 sıra ikili trabzan örüp geldik. Her sırada 66 tane trabzan var. Şimdi burada yine bu ilk başta çekmiş olduğumuz 3 tane zinciri atlıyoruz ve ikili trabzanın tepesinden kaydırmamızı yaparak bir üst sıraya çıkıyoruz. 1 2 3 tane zincirimizi çektik. Her sırayı bu şekilde çıktık. Tığımıza doladık. Yine aynı trabzan boşluğuna, aynı trabzanın tepesine ikili trabzan yaparak üst sıramıza başlıyoruz. Bu zinciri saymayacağız. Bu ikili trabzandan sayacağız. Ve bu sıramızda 38 tane ikili trabzan yapalım. 38 tane ikili trabzan yapıp çiçeklerimizi oluşturmaya başlayacağız. Bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapalım. 38 tane ikili trabzan yapıp buraya kadar geliyoruz. 38 tane ikili trabzanımızı yapıp buraya kadar geldik. Şimdi çiçeğimizi oluşturmaya başlıyoruz. 38. ikili trabzanımız bu. 3 tane zincir çekiyoruz şimdi. 1 2 3. Tığımızda doladık ipimizi ve buradaki 38. ikili trabzanımızı yaptığımız yere aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzanımızı yaptık. Bu şekilde bir görüntümüz oldu V şeklinde. Şimdi çiçeğimizi oluşturmaya başlıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3. Tığımıza 1 2 kez doladık. Ve bu önümüzdeki yapmış olduğumuz trabzanın gövdesinden bu şekilde bu boşluğa batıyoruz. İlmeğimizi çıkardık. Tığımızda 1 2 3 4 tane ilmeğimiz var. Bu ilmekleri ikişer ikişer öreceğiz. İkisini örüyoruz. 1 ikisini örüyoruz. 2 ikisini örüyoruz. 3 üçlü trabzan yaptık buraya. 1 2 kez yine tığımıza doladık. Yine aynı boşluğa batarak ilmeğimizi çıkardık ve yine üçlü trabzan yapacağız buraya. 1 2 3. Şimdi yine 2 kez tığımıza doluyoruz ve aynı boşluğa yine üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Evet, bir tane zincir vardı. 1 2 3 tane zincir çekmiştik. 1 2 3 tane de üçlü trabzan yaptık. Şimdi 3 tane zincir çekelim yine. 1 2 3. Ve yine burada çiçeğimizin birinci yaprağını yaptığımız boşluğa aynı trabzanın içine bu şekilde batarak bir kaydırma yapıyoruz buraya. Çiçeğimizin birinci yaprağını oluşturmuş olduk. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 ve ikinci yaprağını 1 2 kez doladık tığımıza. İkinci yaprağını yapmaya başlıyoruz. Yine buradaki aynı boşluğa batalım. 1 2 3. Üçlü trabzan. 1 2 kez doladık. Yine aynı boşluğa
üçlü trabzan. 1, 2, 3. Yine 2 kez doluyoruz. Aynı boşluğa yine üçlü trabzan. 1, 2, 3. Evet, 3 tane zincir çekmiştik. 1, 2, 3 tane de üçlü trabzan yaptık. 1, 2, 3 tane zincir çektik yine. Ve aynı boşluğa batarak bir tane de kaydırmamızı yapıyoruz. Ve ikinci yaprağımızı da oluşturmuş olduk. Nasıl bir görüntümüz var. Şu şekilde trabzanın bacağından bu şekilde birinci yaprak, ikinci yaprağımızı oluşturduk. Şimdi buradaki trabzanımıza da aynı burası gibi 1, 2 tane buraya yapmıştık. 1, 2 tane de bu trabzana yapacağız. Aynı şekilde yine çiçeğimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Şöyle çevirdik. Ve burada önümüzdeki trabzanın gövdesinden batacağız. 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. 1, 2 kez tığımıza doladık. Ve buradaki trabzanımızın gövdesinden battık. İlmeğimizi çıkardık ve tığımızdaki şöyle dipten biraz tığımızdaki 4 ilmeği yine 1, 2, 3 seferde örerek üçlü trabzan yapıyoruz. Tığımızda 2 kez doluyoruz. Aynı boşluğa batarak üçlü trabzan. Tığımıza doluyoruz 2 kez ve yine aynı boşluğa batarak bir tane daha üçlü trabzan. 1, 2, 3 tane üçlü trabzan yaptık. Burada zincirimiz vardı. Yine 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Ve buradaki boşluğa batarak bir kaydırma yapıyoruz. Şimdi 3 tane yine 1, 2, 3 zincirimizi çektik. Tığımıza 2 kez doluyoruz. Ve aynı boşluğa buradaki trabzanımıza aynı boşluğa batarak yine 3 tane üçlü trabzan yapacağız. 1, tığımıza 2 kez doladık. 2, tığımıza 2 kez doluyoruz. Aynı boşluğa 3 tane üçlü trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3 zincirimizi çektik. Ve aynı boşluğa batarak bir tane kaydırmamızı yaptık. Şimdi bu şekilde bir görüntümüz var. 1, 2, 3, 4 tane yaprağımızı oluşturduk çiçeğimiz için. Ve bu arada çekmiş olduğumuz 3 tane zincir vardı. Burada 3 tane zincir çekmiştik. Oradaki zincire de bir tane yaprak yapacağız ve 5 tane yaprağımız olacak. Şöyle 3 tane zincir çekiyoruz şimdi. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Tığımıza 2 kez doluyoruz. Ve önümüzdeki 3 tane zincir çektiğimiz yere batarak üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2 kez doladık. Aynı boşluğa bir tane daha üçlü trabzan. 2 kez doluyoruz ve yine aynı zincir boşluğuna bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi 3 tane zincir. 1, 2, 3 ve aynı zincir boşluğuna batarak bir tane kaydırma yapıyoruz. Evet, çiçeğimizin 5. yaprağını da oluşturmuş olduk böyle. Tığımıza bir kez doluyoruz ve şu şekilde kıvırdığımız zaman önümüzdeki trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapıyoruz. 1,
Devam ediyoruz. 8 tane ikili trabzan yapacağız bu arada. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet, 8 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şöyle çiçeğimize bakıyoruz. Bu şekilde bir görüntümüz var şu anda. 8 tane ikili trabzanımızı yaptık. 8 tane ikili trabzanımızı yapmıştık. Şimdi önümüzdeki trabzana bir tane daha ikili trabzan yapalım. Yani bu arada toplamda 9 tane ikili trabzanımız oldu. 1 2 3 tane zincirimizi çektik. Ve burada 9. trabzanımızı yaptığımız aynı boşluğa batarak bir tane ikili trabzan yaptık. Ve bu şekilde V bir görüntümüz oluştu. Bu trabzanımıza 1 2 yaprak yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu trabzanımıza 1 2 yaprak yapıyoruz ve daha sonra bu trabzanımıza da 1 2 yaprak yapıyoruz ve buradaki 3 tane zincir çektiğimiz yere de bir tane yaprak yapıyoruz. Bu şekilde çiçeğimiz oluşuyor. Şimdi 3 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3 çiçeğimizi oluşturmaya başlayalım. Tığımıza 2 kez doluyoruz. Ve buradaki boşluğa batarak bir ilmek çıkardık. Ve bu 4 tane ilmeği ikişer ikişer örüyoruz. Üçlü trabzan yapacağız. 1 2 3. Evet, buraya üçlü trabzan yaptık. 1 2 kez doladık. Ve aynı boşluğun içine üçlü trabzan yapıyoruz yine. 1 2 3 2 kez doluyoruz ve yine bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi 3 tane zincir çekelim. 1 2 3 ve aynı boşluğa batarak bir tane kaydırma yapıyoruz. Buraya birleştiriyoruz yani yaprağımızı. 1 2 3 tane zincir çekerek diğer yaprağımıza başlayacağız. Evet, bu şekilde oluşuyor yapraklarımız. 3 tane zincir, 1 2 3 tane üçlü trabzan, 1 2 3 tane zincir ve bir kaydırma ile birleştirdik. 3 tane zincir çektik. Tığımıza 2 kez doladık. Yine buradaki aynı boşluğa üçlü trabzan yapıyoruz. 3 tane. 2 kez doluyoruz. Üçlü trabzan. 2 kez doladık. Yine üçlü trabzan. 3 tane üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi 3 tane zincir. 1 2 3 ve aynı boşluğa bir tane kaydırma yapalım. Ve 3 tane zincir. 1 2 3. Evet, buradaki 2 tane çiçeğimizin yaprağını yaptık. Şöyle gösterelim. Evet, buradaki trabzanımıza
2 tane yaprağımızı yaptık. 3 tane zincirimizi çektik. Şimdi buradaki trabzana üçlü trabzan yaparak devam edeceğiz. Yapraklarımızı oluşturmaya. 2 kez doluyoruz. Ve buradaki trabzanın gövdesinden takarak üçlü trabzan yapıyoruz. 2 kez doladık. Yine üçlü trabzan. 2 kez doladık. Yine üçlü trabzan. 3 tane üçlü trabzanımızı yaptık. Şöyle sıkıştıralım aşağı doğru. 3 tane zincir. Ve aynı trabzanın yine gövdesinden batarak birleştiriyoruz. Yaprağımızda kaydırma yaparak 1, 2, 3 tane zincir. 1, 2 kez doladık. Ve aynı trabzandan batarak yine 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2 kez doladık. 2, 2 kez doladık. 3 tane üçlü trabzan yaptık. 3 tane zincir. Ve aynı trabzanın gövdesinden takarak birleştiriyoruz. Yaprağımızı bir kaydırmayla birleştirdik. 3 tane zincir. 1, 2, 3. Evet, 4 tane yaprağımızı yapmış olduk. Burada trabzanların gövdesinden 2 buraya, 2 buraya 4 tane yaprağımızı yaptık. Şimdi burada 3 tane zincir çekmiştik. Bu zincir boşluğuna da bir tane yaprağımızı yapalım. 2 kez doluyoruz ve zincir boşluğuna batıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz buraya. 3 tane. 1, 2 kez doladık. 2, 2 kez doladık. 3 tane üçlü trabzanımızı yaptık. 3 tane zincir. 1, 2, 3. Ve yine buradaki zincir boşluğuna aynı yere batarak birleştiriyoruz yaprağımızı kaydırmayla. Ve tığımıza doluyoruz şimdi. Şu şekilde trabzanlarımızı örmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki trabzandan batarak ikili trabzan yapıyoruz. Buraya 9 tane ikili trabzan yapalım. 2, yani 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane de çiçek için oluşturduğumuz trabzan var. O trabzanla beraber 9 tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8 tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra bir tane trabzan yapalım. 9. trabzan. 1, 2, 3 tane zincir. Ve aynı boşluğa batarak bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Yine buraya çiçeğimizi oluşturacağız şimdi. Buralarda anlattığım şekilde. Şöyle bir bakalım. Evet, şimdi buraya çiçeğimizi oluşturalım. Aynı burada anlattığım şekilde buraya da çiçeğimizi oluşturduktan sonra yine devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane trabzan yaptığımızda buraya da bir tane çiçek oluşturacağız. Toplamda 1,
1, 2, 3, 4 tane çiçek oluşturmuş olacağız. Evet, bu çiçeğimizi oluşturalım. Buradaki çiçeğimizi de oluşturalım. Buraya kadar örüp geliyoruz. Evet, 1, 2, 3, 4 tane çiçeğimizi oluşturduk. Ve bu çiçeğimizi oluşturduktan sonra burada sonda bir tane trabzanımız kaldı. Şimdi o trabzanımızı öreceğiz. Tığımıza doladık ve bu trabzanımıza bir tane ikili trabzan yaparak sıramızı bitirdik. Şimdi buradaki 3 tane çekmiş olduğumuz zincire batmıyorduk. Bir sonraki trabzanın tepesine batarak sıramızı birleştiriyorduk. Yine aynı şekilde kaydırma yapalım. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Ve aynı boşluğa trabzanın tepesine ikili trabzan yaptık. Yine hepsine birer tane ikili trabzan yapalım. Hepsine ikili trabzan yapacağız. Evet, birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Buradaki çiçeğimizin olduğu yere gelene kadar hepsine birer tane ikili trabzan yapıp gelelim. Evet, 37 tane ikili trabzan oldu buraya kadar. 37 tane ikili trabzanımızı örüp geldik. Şimdi buradaki trabzanımızın gövdesine çiçeğimizi oluşturduğumuz için bir tane trabzanımız bu çiçeğimizin altında kalmış oldu. Onun için 37. trabzanımızı yaptığımız aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doladık. Ve burada hemen ilk başta görünen ikili trabzandan da şu şekilde tığımızı takalım. İkili trabzanımızı yaptık. Evet, devam ediyoruz diğer çiçeğe kadar. Bir, iki, üç. Yine çiçeklerin arasına trabzanlarımızı yapalım. 4, 5, 6, 7. Önümüzdeki trabzana batıyoruz. 8. Aynı yere bir tane daha yapıyoruz. 9. Aralarda 9 tane ikili trabzanımız oluyordu. Tığımıza doladık. Ve yine hemen burada dibinde görünen bu ilk birinci trabzanın tepesinden, şuradaki trabzanımızın tepesinden tığımızı batıyoruz. Ve ikili trabzanımızı yaptık. Evet, bu aralarda yine 9 tane ikili trabzanımızı yapalım. Evet, sayalım çiçekten sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Önümüzdeki trabzanın tepesi 8. Aynı yere bir tane daha yapıyoruz. 9. 9 tane trabzan olacak çiçeklerin arasında. Hemen bu dibindekinden başlayarak devam ediyoruz ikili trabzanlarımıza. Evet, bu sonuncu aramıza da aynı şekilde 8 tane trabzan yapıyoruz. Buna bir tane daha yapıyoruz. Buna 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Diğerlerine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu trabzanın tepesini unutmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı yere bir tane daha yapıyoruz. 9. 9 tane yine buralarda anlattığım şekilde buraya da trabzanımızı örüp gelelim. 9 tane trabzanımızı ördük. Bu aramıza da tığımıza doladık ve burada sonda bir tane trabzan örmüştük.
Bu trabzandan da batıyoruz. Bir tane ikili trabzanımızı yaptık. Sıramızın sonunda. Yine buradaki 3 tane zinciri atlıyoruz ve birinci trabzanın tepesinden başlıyoruz. Kaydırma yaparak bir üst sıraya çıkalım. 1, 2, 3. Aynı boşluğa ikili trabzan yaparak başlıyoruz. Sıra geçişlerimiz bu şekilde. Burada boşluk oluşmaması için bu şekilde örüyoruz. Hepsine ikili trabzan yapıyoruz bu sıramızda. Bir sıra boyunca hepsine ikili trabzan yapalım. Şöyle ben size anlatayım bu sıramızı nasıl yaptığımı. Hepsine ikili trabzan yaptım. Burada da zaten alt sırada ikili trabzan yapmıştık hepsine. Birer tane ikili trabzan yapacağız. Hepsinin üstüne farklı hiçbir işlemimiz yok. Bir sıra boyunca ikili trabzan örelim. 66 tane ikili trabzan olacak. Bu alt sırada da 66 tane. Her sırada 66 tane ikili trabzanımız olacak. Buraya gelince yine burada birleştirme işlemini yaparak bir üst sıraya geçiyoruz. Buradaki ikili trabzan sıramızla beraber şöyle gözükecek şekilde. Buradaki ikili trabzan sıramızla beraber 1, 2, 3. 3 sıra ikili trabzan öreceğiz. 1, 2, 3. Evet, hepsine 2 sıra daha ikili trabzan örüp gelelim. Her sırada 66 tane ikili trabzan olacak şekilde. Evet, ikili trabzanlarımızı ördük. 3 sıra boyunca şöyle göstereyim. Burada çiçeğimizi bitirdikten sonra bir sıra ikili trabzan örmüştük. Ve daha sonra 1, 2 sırada ikili trabzan ördük. Yani toplamda 1, 2, 3 tane ikili trabzan örüyoruz aralarda. 66 tane yine ikili trabzanımız var. Şimdi burada yine zincirimizi 3 tane çekmiş olduğumuz zinciri atlıyoruz. Buradaki trabzanın tepesinden tığımızı takalım ve bir kaydırma yapalım. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Ve aynı boşluğa bir tane de ikili trabzan yaparak trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. Şimdi burada önümüze 47 tane buraya gelene kadar toplamda 47 tane ikili trabzan yapıp geliyoruz. 47 tane ikili trabzanımızı yaptık. Ve burada altta aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan yapmıştık. Bu ikili trabzanların ikincisinin aynı hizasına denk gelen trabzanın olduğu yere yine çiçeğimizi yapacağız şimdi. Evet, 47. ikili trabzanımızı yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyoruz. 3. Ve yine aynı bu 47. ikili trabzanımızı yaptığımız boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Yine burada çiçeğimizi oluşturacağız. Buralarda olduğu gibi aynı şekilde çiçeğimizi öreceğiz buraya da. 3 tane zincir çekiyorduk. 1, 2, 3. Tığımıza 2 kez doladık. Ve bu trabzanımızda bu şekilde batarak üçlü trabzan yapıyoruz. Buraya ikişerli örüyoruz. 1, 2, 3. Yine 2 kez doluyoruz. Aynı buradaki boşluğumuzda yine üçlü trabzan. 1, 2, 3. 2 kez doladık. Aynı boşluğa bir tane daha üçlü trabzan. Evet, 3 tane zincir çektik. 1, 2, 3 tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Ve buradaki boşluğa batarak ilmeğimizi çıkardık ve bu şekilde kaydırma yaparak birleştirdik.
yaprağımızı 1, 2, 3, 2 kez doluyoruz. Aynı buradaki yine aynı trabzana batarak üçlü trabzan 2 kez doladık. Yine aynı yere üçlü trabzan 2 kez doluyoruz. Ve yine aynı yere üçlü trabzan 3 tane zincir 1, 2, 3 ve yine aynı boşluğa batarak ilmeğimizi çıkardık ve bir kaydırma yapıyoruz. 3 zincir 1, 2, 3 tığımızda 2 kez doladık. Ve trabzanımızın bu karşıdaki gövdesinden tutturduk. Üçlü trabzan 2 kez doladık. Üçlü trabzan bir tane daha üçlü trabzan 3 tane zincir ve buradaki trabzanımızdan yine bu şekilde batarak aynı yere bir kaydırma yaptık. 3 tane zincir. Şimdi bakıyoruz. Burada 2 yaprağımız var. Burada bir yaprağımız var. Buraya bir tane daha yaprak yapıyoruz. Aynı şekilde boşluktan batarak 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. İki kez dolayarak 3 tane üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Ve yine aynı boşluğa batarak bir tane kaydırmamızı yaptık. 3 tane zincirimizi çektik. Ve şu şekilde yine çiçeğimizin 4 tane yaprağı oluşmuş oldu. Buradaki zincir boşluğuna da bir tane yaprağımızı yaparak çiçeğimizi oluşturalım. 2 kez doladık ve 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz yine buraya. Üç tane zincir ve buradaki boşluğa batarak bir tane kaydırmamızı yapalım yine. Bu çiçeğimizi de oluşturmuş olduk. Tığımıza doluyoruz ve şu şekilde buradaki trabzanlarımızdan örmeye devam edeceğiz. Üstüne bir kez doladık. Trabzanımızdan ikili trabzan yaparak devam ediyoruz sıramızı örmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ikili trabzan yaptık yine arada. 3 tane zincir ve aynı 9. trabzanı yaptığımız trabzanın tepesine bir tane daha ikili trabzan yapalım.
Şimdi burada da aynı şekilde çiçeğimizi oluşturuyoruz. Burada yapmış olduğumuz çiçeğin aynısını burada da yapalım. Ve yaptıktan sonra yine 9 tane araya bu şekilde trabzan yapacağız. İkili trabzan. Ve burada da yine çiçeğimizi oluşturup sıramızı birleştirip bir üst sıraya çıkacağımız yere kadar öreceğiz. Evet, bu sıramızda da alt sıramızda 4 tane çiçeğimiz vardı. 1, 2, 3, 4. Bu sıramızda 1, 2, 3 tane çiçeğimiz olacak. Evet, 2 tane daha çiçeğimizi yapıp gelelim. Evet, 3 tane çiçeğimizi yaptık. Yine sıranın sonuna kadar geldik. Burada yine şu şekilde yapraklarımızı eğdikten sonra tığımıza doluyoruz. Ve sonda kalan bir tane trabzanımızın tepesine de bir tane ikili trabzanımızı yapalım. Ve burada başlamış olduğumuz birinci trabzanın tepesinden tığımızı geçirerek kaydırmamızı yaptık. 1, 2, 3 zincirimizi çektik. Aynı trabzanın tepesine ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi yine bu sıramızda bütün trabzanlarımızın tepesine ikili trabzanlarımızı yapalım. Ve buraya kadar çiçeğimizin yanına kadar örüp geliyoruz. Evet, çiçeğimizin yanına kadar ikili trabzanlarımızı örüp geldik. Şimdi burada önümüzdeki sonuncu trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, aynı trabzanın tepesine bir tane daha yapıyoruz. 2 tane ikili trabzan yaptık burada. Tığımıza doladık ve bu önümüzdeki çiçeğimizin olduğu yere atlıyoruz. Ve burada hemen ilk birinci buradaki çiçeğimizden sonraki ilk trabzanın tepesinden batarak ikili trabzanlarımızı yapmaya başlayalım. Çiçeklerin arasında 9 tane ikili trabzan yapıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Önümüzdeki trabzana 2 tane batıyoruz. 8. Aynı trabzanın tepesine bir tane daha. 9. Evet, 9 tane ikili trabzan yapıyoruz aralarda. Ve daha sonra çiçekten sonraki birinci trabzanın tepesinden başlıyoruz yine trabzanlarımızı yapmaya. Evet, bu araya da 9 tane ikili trabzan yapıp gelelim. Evet, bu aramıza da 9 tane ikili trabzanımızı yaptık. Bu sonuncuya 2 tane battık yine ve 9 tane ikili trabzanımız oldu. Tığımıza doladık. Ve burada sonda bir tane trabzanımız kalıyordu. Çiçeğimizi geçtikten sonra hemen buradaki trabzanın tepesinden batıp ikili trabzan yapıyoruz. Ve bu zinciri atlıyoruz. Trabzanın tepesinden batarak kaydırmamızı yaptık. 1, 2, 3 zincirimizi çektik. Aynı trabzanın tepesine ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi hepsine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bu sıramızda 66 tane ikili trabzanımız oldu. Ve şimdi öreceğimiz sırada da 66 tane ikili trabzan yapacağız. Daha sonra bir sıra daha 66 tane ikili trabzan yapacağız. Yani bu sırayla beraber toplamda 1, 2, 3 sıra ikili trabzan yapacağız. 1, 2, 3.
Evet, 3 sıra bu sırayla beraber 3 sıra ikili trabzan yapalım. Birincisi bu sıra. Bundan sonra bir tane daha yapalım. 1, 2, 3 sıra ikili trabzan yapıp geliyoruz. Evet, 3 sıra ikili trabzanımızı örüp geldik. Şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3. 3 sıra ikili trabzanımızı yaptık. Her sırada 66 tane ikili trabzan var. Şimdi bu şekilde 3 tane zincir çekip aynı yere ikili trabzan yaparak yine sıramızı birleştirdim. Ve bu şekilde yine ikili trabzanlar yapacağız. Şimdi en alt sırada 4 çiçeğimiz vardı. Üst sırada 3 çiçeğimiz vardı. Bu sırada da 2 tane çiçek yapacağız. Buraya kadar yine buradaki 2 tane yapmış olduğumuz trabzanın ikincisinin olduğu hizaya kadar 56 tane ikili trabzan yapıp geliyoruz. 56 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi burada 3 tane zincir çekelim. Yine burada çiçek yapacağız. Ve aynı buradaki 56. trabzanımızın olduğu boşluğa batarak bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Burada çiçeğimizi oluşturacağız şimdi yine. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Tığımızla 2 kez doladık. Ve buradaki trabzanımızın gövdesinden batarak üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. 2 kez doladık. Üçlü trabzan. 2 kez doladık. Üçlü trabzan. 3 tane üçlü trabzan yaptık buraya. Şimdi 3 tane zincir. Ve buradaki aynı boşluğa batarak ipimizi doluyoruz. Tığımızın içinden, ilmeğimizin içinden geçirdik ve bir kaydırma yaptık. 1, 2, 3 tane zincir. 2 kez doladık. Yine aynı trabzanın gövdesinden tutturarak çiçeğimizin ikinci yaprağını da yapıyoruz. 3 tane üçlü trabzan. Üç tane zincir. Ve aynı trabzanın olduğu yere bir kaydırma yapıyoruz. İkinci yaprağı bitti çiçeğimizin. 3 tane zincir. 2 kez doladık. Ve yine trabzanımızın diğer taraftaki gövdesinden tutturalım. 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Üç tane üçlü trabzan yaptık. 3 tane zincir. Ve yine buraya kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Üçüncü yaprağımızı da yaptık. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. 2 kez doladık. Ve aynı trabzanın gövdesinden 3 tane üçlü trabzan yapalım. Üç zincir. Ve yine buradan aynı yerden batarak bir tane kaydırma.
3 tane zincir, 2 kez doluyoruz ve çiçeğimizin 5. yaprağını yapacağız. Buradaki zinciri yaptığımız yere 3 tane ikili trabzan, 3 tane üçlü trabzan, 3 tane üçlü trabzan yaptık. 3 tane zincir ve buradaki zincir boşluğuna bir tane kaydırma yapalım. Evet, çiçeğimizin 5. yaprağını da yaptık. Şimdi tığımıza bir kez doluyoruz ve burada önümüzdeki hemen 1. trabzana batarak ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bu arada yine 9 tane ikili trabzan yapalım. Ve 9 tane ikili trabzan yapıyoruz. 9 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yine aynı burada yapmış olduğumuz çiçekler gibi buraya da 9. trabzanın yaptığımız yere bir tane daha çiçek oluşturup sıramızı bitirelim ve bir üst sıraya geçelim. Evet, bir tane daha çiçek oluşturup geliyoruz. İkinci çiçeğimizi de yaptık. Bu sıramızda 4 çiçek, bu sıramızda 3 çiçek, bu sıramızda 2 çiçek yaptık. Şimdi yine sıramızı birleştirelim. Tığımıza doladık. Ve burada sonda bir tane ikili trabzanımız kalıyordu. Bu ikili trabzanımızdan batarak yine ikili trabzan yapıyoruz buraya. Ve yine 1. trabzanımızın üstüne kaydırma yapıyoruz. 3 tane zincir. Aynı boşluğa ikili trabzan. Şimdi burada yine 3 sıra ikili trabzan yapıyoruz. 3 sıra boyunca ikili trabzanlarımızı yapalım. Yine buraya kadar örüp geliyoruz. Buradaki trabzanımızın tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine buradaki trabzandan başlıyoruz. Ve buradaki trabzanımıza 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve buradaki trabzanımıza da bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve sıramızı birleştirip üst sıraya geçiyoruz. Bu şekilde aynı bu sıralarda olduğu gibi aynı şekilde öreceğiz bu sıramızı. Ve 2 sırada ikili trabzan öreceğiz üstüne. Her sıramızda 66 tane ikili trabzan olacak. 3 sıra boyunca ikili trabzanlarımızı örüp gelelim. 3 sıra boyunca ikili trabzan örüp geldik yine. Şöyle sayınca 1, 2, 3. Her sırada 66 tane ikili trabzanımız var. K-tipli ördüğüm çantalarımı ütülüyorum ben. Bunu da şu anda ütüledim çiçekler düzgün dursun diye. Siz bittikten sonra da ütüleyebilirsiniz. Şimdi burada da yine sıramızı birleştirelim. Yine 1. trabzana zincirin değil trabzanın tepesinden batıyoruz. Kaydırmayla birleştirip 3 zincir çektik. Ve aynı trabzanın tepesine ikili trabzan yaptık. Bu sıramızda da yine hepsine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde hepsine birer tane ikili trabzan yapacağız. Çiçeklerimiz 4, 3, 2, 1 şeklinde ilerleyecek. Buraya bir tane çiçek yapacağım.
Buraya gelene kadar ikili trabzanlarımızı örelim. Şöyle sonuncu olan 66. ise şu çift arttırma yaptığımızın ikinci arttırmasının hizasına gelen buradaki trabzanımıza gelene kadar, yani 65 tane ikili trabzan yapıp geliyoruz. 65 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şöyle bir tane trabzanımız kaldı burada. Şimdi buraya çiçeğimizi yapacağız. 3 tane zincir çekelim. Tığımıza doladık ve bu 65. trabzanımızı yaptığımız aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Ve bu şekilde yine V'mizi oluşturduk burada. Çiçeğimizi 2 tane buraya yaprak, 2 tane buraya yaprak, bir tane de buraya yaprak olacak şekilde şimdi öreceğiz. 1, 2, 3 tane zincir çektik. 2 kez doladık. Ve buradaki trabzanımızın yine gövdesinden takıyoruz. Ve buraya üçlü trabzan yapıyoruz. İkişer ikişer örerek çıkardık. Trabzanlarımızı 2 kez doladık. Aynı trabzanın gövdesinden yine bir tane daha çiçek. Üçlü trabzan. 2 kez doluyoruz. Aynı yere bir tane daha üçlü trabzan. 3 tane zincir. Aynı trabzanın olduğu yere yine ilmeğimizi sabitliyoruz. Bir tane kaydırmayla buraya çiçeğimizin yaprağının birini bitirdik. Şimdi 3 tane zincir. 1, 2, 3. 2 kez doluyoruz. Ve aynı yine buradaki yaprağımızı yaptığımız aynı boşluğa üçlü trabzan yapıyoruz. 3 tane. Üç tane üçlü trabzan yaptık. 3 zincir. Aynı boşluğa bir tane kaydırma. 3 zincir. Diğer trabzana geçiyoruz şimdi. Karşıdaki trabzana 2 kez doladık. Ve bu trabzanımızdan bu şekilde takarak 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz buraya. Üç tane zincir. Aynı boşluğa bir kaydırma. 3 zincir. Şimdi aynı yere 3 tane ikili, 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Üç tane zincir. Ve yine aynı trabzana bir tane kaydırma. 3 zincir. Ve buradaki zincir boşluğumuza normal trabzanları oluştururken yaptığımız 3 tane zincir boşluğuna 3 tane üçlü trabzan.
3 zincir. Aynı boşluğa bir tane kaydırma. Tığımıza doladık. Ve burada sonda 66. trabzanımız var. Bu trabzanımızı da örelim. İkili trabzan. Ve ilk baştaki birinci trabzanımızın tepesine batıyoruz. Sıralarımızı bu şekilde birleştiriyorduk. Aynı şekilde birleştirelim. Aynı boşluğa bir de trabzan yapıyoruz. Şimdi yine hepsine birer tane ikili trabzan yapacağız. Toplamda 66 tane ikili trabzanımız olacak. Bu sıramızda buraya gelince buradaki sonuncu trabzanımızın tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorduk. Bununla beraber 66 tane ve buradakini de örmeyi unutmuyoruz. Buradaki trabzanımızla beraber toplamda 66 tane ikili trabzan örüp geliyoruz. Bir sıra boyunca ikili trabzanlarımızı ördük. Bu şekilde yine buraya 2 tane battık. Buraya da 1 tane battık. Toplamda 66 tane ikili trabzanımız oldu. Şöyle çantamızın eni 22 santim. Uzunluğu 27 santim oldu. Şu tam buradaki 4 tane çiçek sayımızın burada da 4'e ulaşması için bu şekilde biraz uzun bir çanta oldu. Siz isterseniz sonuncu çiçeği koymayabilirsiniz. 2 çiçekte de bırakabilirsiniz. Nasıl isterseniz öyle yapın. Bu ince uzun bir çantamız oldu bu şekilde modelin düzgün durması için. Şimdi burada yine kaydırmamızı yaptık. Bir tane zincir çektik. Şimdi ben hemen askımızı örmeye başlayacağım buradan. Siz isterseniz burada ipi koparabilirsiniz. Ve kilit kullanacaksanız kilide de askınızı örebilirsiniz. Ya da hazır deri bir askı da tercih edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir tane zincir çektikten sonra önümdeki trabzana bir tane sık iğne yaptım. Diğer trabzana da bir tane sık iğne yaptım. 2 tane sık iğne yaptım ve bakıyorum tam kenarda mı diye. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Toplamda 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi şu şekilde çevirdim. Hiçbir şekilde zincir çekmedim. Direkt modelimizi çevirdim ve önümdeki sık iğneden batarak bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve şimdi modelimi çevirdim. Ve önümde görünen buradaki 2 tane ilmeğimiz var. Önümüzde görünen. Bu 2 tane ilmeği tığımıza taktık. Ve buraya bu şekilde ilmeğimizi çıkardık. Bir sık iğne yaptık. Modelimizi çevirdik. Önümüzde görünen yine 2 tane ilmeğimiz var. Bu 2 tane ilmeği tığımıza taktık. İlmeğimizi çıkardık ve sık iğne yaptık. Tekrar çevirdik. Yine önümüzdeki 2 tane burada görünen ilmeğimizi tığımıza taktık. İlmeğimizi çıkardık. Sık iğnemizi yaptık. Çevirdik. Önümüzdeki ilmekleri taktık. İlmeği çıkardık. Sık iğne yaptık. Çevirdik. Yine aynı şekilde ilmekleri takıyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Çeviriyoruz. İlmeklere taktık. Sık iğnemizi yaptık. Çevirdik. Evet, bu şekilde askımızı Angeles askı diye geçiyor bu askının ismi. Ben bu askıdan öreceğim. Siz istediğiniz farklı bir askı modeli varsa onu da örebilirsiniz ya da hazır askıda kullanabilirsiniz. Bu şekilde döndürüp ilmeklere takıyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Döndürüyoruz. İlmeklere taktık. Sık iğnemizi yaptık.
Evet, bu şekilde askımızın yapılışı, şöyle görüntüsü de. Evet, askımızı istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Ben 90 santim olduktan sonra ölçeceğim. 90 santim ya da 100 santim, kendi boyunuza göre askı uzunluğunuzu ayarlayabilirsiniz. Evet, örüp gelelim askımızı. Evet, askımızı ördüm. Askımızın uzunluğunu 100 santim olana kadar ördüm. 100 santim benim için yeterliydi. Şu şekilde askımızın görüntüsü. Şöyle gayet güzel bir askımız oldu. Şimdi bu şekilde düz gelmesine dikkat ederek, elimizle düzelterek buraya sabitleyeceğiz. Şöyle 100 santime ulaştıktan sonra ipimizi şuradan keselim. Ve bu ilmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Şöyle düz geldiğine emin olalım. Yamuk yumuk takılmasın. Şimdi şöyle elimizle düzeltelim iyice çantamızı ve yanına gelen ilmeklerden şu şekilde içten içe doğru ipimizi çekiyoruz. Evet, düz mü diye bakalım, iyice emin olalım. Yamuk olmasın. Şimdi burada askımızın ilmeklerinden ipimizi geçirip içe doğru çekelim. Ve ipimizi buradan sıradaki sık iğnenin trabzanların hemen altından bu şekilde öne doğru çekelim. Ve tekrar burada askımızın ilmeklerinden arasından geçirerek iç yüze doğru çekiyoruz. Yani askımızı buraya sabitleyelim. Siz isterseniz iğneyle dikebilirsiniz. Ya da sık iğne kaydırma yaparak da düzenleyebilirsiniz. Yine burada biraz önce aynı geçirdiğimiz trabzanın altından geçirelim. Ve burada da çantamızın iç yüzüne doğru çekelim. İyice sağlamlaştırdık. Ve burada ipimizi düğümlüyoruz. Alttaki ilmeklerin içinde. Ucumuzu kaybedelim. Evet, bir tane düğüm attıktan sonra ilmeklerin trabzanların arasından altından geçirerek ucumuzu kaybedeceğiz. Daha sonra fazlalık ucunu keseceğiz. Evet, burada trabzanların içinden yürüte yürüte kaybedelim ucumuzu. Ve fazlalık ucumuzu keseceğiz. Evet, bu şekilde güzel bir çantamız oldu. Evet, siz de askınızı örün, sabitleyin. Çantanızın az kısmına isterseniz çıt çıt dikebilirsiniz. Ya da bir kapak uygulayabilirsiniz. Düğme dikebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet, çantamızı güzelce ütüleyelim. Askımızı ütüleyelim. Çantanın bitmiş haliyle görüşelim. Kaç gram ip gittiğini de geldiğim zaman söyleyeceğim. Evet, ütüleyip geliyoruz. Evet, çantamızı bitirdik. Kaç santim olmuş enimiz, uzunluğumuz? Son kez bir daha ölçelim. 22 santim eni var çantamızın. 22 santim. Uzunluğu da şöyle ölçünce 28 santim oldu. Ütüledikten sonra, bittikten sonra bu şekilde. Şöyle askı uzunluğunu da ölçelim. İsterseniz siz hazır askıda kullanabilirsiniz. Çapraz takılacak şekilde ördüm ben uzunluğunu. Ama siz çaprazı değil normal takacaksanız kendi boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Evet, 100 santim askımızın uzunluğu. 100 santim benim için yeterli. Evet, 170 gram ip kullandım çantamıza. Gayet az bir ip gitti. Çok güzel bir çantamız oldu.
Evet, beğendiyseniz siz de örebilirsiniz. Farklı, değişik, daha güzel çantalar, çanta tarifleriyle tekrar görüşmek üzere diyorum. Yapacak olan, örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum.